Herkese merhaba. Biz Buğra'yla Adana'ya geldik. Hemen Büyük Saat'in oraya geldik ve şu an ne yapıyoruz? Uçaktan iner inmez Buğra'cığım. Ciğerciye geldik. Çünkü şöyle bir adet vardır Adana'da. Uzun süre memleketinden uzakta kalan Adanalılar genelde uçaktan iner inmez ciğerciye gider dediler. Aynı deneyimi biz de yaşayın diye hemen ciğercide ciğer yiyeceğiz beraber. Sizi de yanımızda götürüyoruz. Evet, gerçekten Buğra sabah sabah ciğer yiyecek ve ne var ki? Hayretle bakacağım gerçekten. O zaman hadi gidelim ciğerciye. Hadi bakalım. Tadına bakacak mısın? Gerçekten bakın. Bence bakman lazım. Bak Adana'ya geldik. Yemiyorsun normalde ama böyle ufak ufak bir şeylerden alabilirsin. Evet. Usta ciğerleri getirdi. Bak ya. Bak kardeşim bak ya. Bak ciğere bak. Taze kuzu ciğer. Gerçekten sabah kahvaltıda ciğer yiyecek Ya Buğra. şimdi kardeşime ben diyeceğim ki ya baba ciğer nedir? Nasıl yenir? Evet. Bilin mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. O zaman bir sor bilene. Esas bir şey soracağım sana. Şimdi Edirne'ye gidiyorsun ciğer diyor. Diyarbakır'a gidiyorsun ciğer diyor. Adana'da ciğer. Ne iş hocam bu ciğer Ya iş? şimdi bak o çok garip. Ama bence önce olmadan bak bu nasıl yenir önce bir bak ondan sonra yedikten sonra ya güzel ya da kötü söyle. Ona göre ben sana Kötüsü söylerim ama bak. söyleyeceğim. Baştan söyleyeyim ya. Demesem bilmem zaten. Bak kardeş şimdi bunu aldık. Bak bu ciğeri çektik. Bak. Bu ciğeri çektik. Bunun şeyi nedir? Kimyon, Pici. tuz, Kimyona pici derler. pizi. Bizi. Pici. Ha bunun yanına gideni yani. Yanına gideni. Derler, he. Et, balık, kelle bunlar yenir elle derler. Elim temiz. Elimden koyayım mı? Temiz. Koy hocam koy. Sana şöyle ufak bir sohum yaptım. Ufak bir sohum yaptım baba. Aç bakalım ağzını. Bir ısır bakalım. Buğra'cığım. Dur. Belki beğenmez. Eline vermeyeyim bir şey olmasın. Hop. Bana bir şey de ya. İlk anda anlaması lazım. Anlamam. 10 numara. O zaman tut elini. Vallahi 10 Al numara. eline gir. Buğra ciğer yiyecek, benim için de tutma Evet. yapıldı. Bu da bizim. Bu da Adana sıkma. Peynir, soğan, maydanoz, çökelek. maydanoz. Hepsi karışık. Bizim tabirimizde gözleme ama Bizde sıkma derler. sizde sıkma deniyor. Tabii, sabah O yüzden kahvaltıda o da yenir. Ben bunu yiyeceğim, salatalarımı yiyeceğim. Hele bir ısır hele nasılmış? Ben bunu gömüyorum. Göm ben sana yedim. Hazırlarım sana bir tane daha ya. Sen bir Çok göm güzel. hele. Peki bir şey soracağım size. Geçenlerde haberlere çıktınız siz. Çek! Allah! Çek abla bir ciğer çek! Çek abla! Adana'ya gel ciğer çek! Maratonda koşuculara ciğer dağıtıyordu. Ya şimdi nasıl edin? Yollar kesilmiş. Şurada sandalyede oturuyorum. Dediler kurtuluş maratonumuz var. Allah Allah dedim ya. Atın dedim ciğerleri. Aldım ciğerleri çıktım yola. Mineral deposudur, enerji deposu. Atıyor ağzına leblebi 3-4 tane. Bir bakıyor ki daha çok hızlanıyor. Atıyor 3-4 tane bir bakıyor ki daha çok hızlanıyor. Peki ciğer için şey diyorlar, kan yapar. Doğru mu? Bak ciğer mineral deposu. Kan yapar, enerji verir. A, B, E, D vitaminleri vardır ciğerde. Duyuyor musunuz? Benim alamadığım vitaminler. Ciğer sabahları aç karnındayken hazmı zordur. Bunu yediği zaman mide boşken al, mide güzelce öğütür, kimyonda rahatlatır, gazını alır. Ama yiyen insanlarımız enerjiyle güne başlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben Amerika'da izledim bak. Buraya geleceğim belli değildi. Senin o maratonda yaptığını Amerika'da izledim. Ama aklıma şu geldi. Diyorum ya bu adamlar koşu yapıyor. Susamadılar mı tuzdan şundan. Bir şey atmadım üzerine. Tuz, kimyon falan hiçbir şey atmadım. Sadece ciğer. Ve herhalde 100 metre sonra düşmüştür bu koşucular diye düşünüyorum. Yok. Mineral enerji deposu ya. Düşer mi ya? Şu şeyi de bize anlatır mısın? Ciğer neden? Aynen. Niye Adana? Niye Adana diye. Ve niye kahvaltı? Niye kahvaltı? Bakın şimdi ciğer ne Urfa'nındır, ne Diyarbakır'ındır, ne Adana'nındır, ne de Edirne'nindir. Ciğer aslında tüm Orta Doğu ve Anadolu halklarınındır. Neden? Ciğer yemek, yani bundan 25 yıl, 30 yıl öncesinde insanlar bütün işlerde kol gücüyle, bilek gücüyle çalışırlar. Enerji depolamak için ne yapardı? Sabahları ciğer. Ciğere dönüyorlar. Bu bölgelerde de bütün insanlar emeğiyle çalışan insanlar olduğu için bütün Orta Doğu halklarınındır. Her bölgenin, her yörenin kendine has özellikleri vardır. Biri küçük doğrar, biri yağda yapar, biri iri doğrar, biri acılı yapar. Herkes kendi damak tadına göre yaptığı için o benimdir. Yok kardeşim ya. Şimdi bütün gün Adana'ya geleceğiz. Bakalım gerçekten Mehmet Usta'nın dediği gibi enerji vermiş mi göreceğiz. Bak ya sen bak hele 24 saat ayakta durun ha ben sana Evet, şalgamlıklarımız geldi. Şu an tadına bakıyorum. Ben sana ufak bir
Sokum daha verin kardeş. Ama çok güzel. Burada da bunlar havuç değil mi? Havuç tabii havuç. Al kardeş şunu bir lokma al. Gerçekten çok Üstüne güzel. bir yudum çek. Birimiz et, birimiz sebzeden gidiyoruz. Hadi bakalım Adana turu nasıl olacak? Buğra sabah kahvaltısını ciğerle yaptıktan sonra biz buranın meşhur olan helvacısına geldik. Çok İkinci durağımız. tarihi varmış. Onu bize içeride açıklayacaklar. İsmi Yeni Uğur. Bunun yarısına mı artık herhalde değil mi? Yani helva seviyorum ama tahin çok seviyorum. Sonunda Adana'da Ceyda'ya göre de bir lezzet bulduk. Hadi bakalım girelim içeri. Hadi bakalım içeri giriyoruz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet. Bunlar da bizim Madonna lokumlarımız. 3 çeşit mevcut. Fındıklı, bademli ve fıstıklı. Şimdi diyeceksiniz ki bunun adı neden Madonna? Evet, onu soracaktım. Biraz müşterimiz de bunu soruyor. Bir dönem basından da takip ettiyseniz eğer illaki görmüşsünüzdür. Bunların lokumun patentini alma için bir başvuruları falan oldu. İşte biz de dedik ki lokum Türk kültürüdür, Osmanlı tarihidir vesaire bir şekilde alamadılar. O dönemde Madonna bir şarkı yaptı. Kendi şap diye. Evet. Şarkının sözlerinin içerisinde nişanlısına Türk lokumu gibi tatlısın sözü geçiyor. Hiç dikkat O da bizim Ben de dikkat dikkatimizi ettim. çekti. Evet. Yani işte Teşekkürler Madonna, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz de kendisine teşekkür amaçlı bu lokumu ürettik. Dedik şarkınızı çok beğendik. Hani şarkı sözlerinin içerisinde Türk lokumunun Türklere ait olduğunu dile getirdiğiniz için size teşekkür etmek için böyle bir lokum üretiyoruz. Ve eğer izin verirseniz de bu isme de, lokumun ismini de sizin isminizi koyacağız. Yaklaşık bir ay sonra bize mail geldi. İşte lokumun eline ulaştığını, tadını çok beğendiğini, ismini koymamızda hiçbir sakınca olmadığını ve bundan memnun olacağını, İstanbul'a geldiğinde mutlaka tanışmak istediğini. İşte zeka görüyor musunuz arkadaşlar? Aynen. Ve İstanbul'a zaten hiç gelmedi, bekliyoruz. Ne zaman İnşallah gelir diyorum. Buna bir ön ayak olalım o zaman biz de Amerika'da. Madem öyle. Gayet hafiftir. Evet, hangisi iyiyse onun tadına bakalım. Adana bizi izlersen YouTube'dan bak burada senin için lokum yapmışlar. Gel burada Adana'da ye, Gel buraya İstanbul'da bizi sinirlendirme. Yerinde ye bunu. İstanbul'da değil yerinde ye. Bunu bir tık küçültebilir misiniz? Hiç benim için küçültmem, ben çok fazla. şeker komasına gireceğim. Evet, mutfağa giriyoruz. Ben lokum Merak yiyorum ediyorum. ha. Nasıl yapıldığını merak ettiğim için şu anda mutfağa giriyoruz. Ustam kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Evet, tarihi çarşıya geldik. Bu kadar yemeğin üzerine biraz 2 adım atalım, yürüyelim diye. De beni bir gösterseydin hayatım. Gösteriyorum. Videoda. Hayır, alnım var. Böyle. Öyle mi? Tarihi çarşıyı geziyoruz. Sonra böyle ara yerlerde şeyleri gördüm. Böyle bakırcılar falan. Kazancılar var. Zaten Kazancılar Çarşısı deniyormuş buraya. Onları gezeceğiz. Tam benlik bir yer. Merhaba. Bunların hepsi el işçiliği mi? Kendin mi yapıyorsun bunu? Ne kadar bunlar? Hadi 250 olsun. Sen bak bize reklam yapıyor, tanıtım yapıyor. Hadi 200 yapalım o zaman. Hadi amca. 25. Ne senden ne benden. Hadi. Tamam, hadi Pazarlık 200. yapma. 250 dediyse 250. Pazarlık olur mu çekim yapıyoruz diye. Neyse o. Hayır, 250. yaparım yine de Yok pazarlığı. olmaz. Sağ olun. El işinin pazarlığı olmaz. Tamam. Sen haklısın ama kızıma feda olsun. Bu da benim Ay gelinim. sağ olun, teşekkür ederim. Buracığım, para verir. O dur pazarlık yapayım o zaman. Evet, şimdi Adana'nın meşhur Taş Köprüsü'ne geldik. Arkamızda görüyorsunuz. Seyhan Nehri üzerine kuruluyor diyeceğim ama şu an nehirde su yok. Nehir yok şu anda. Yani suyun olmamasının sebebi şu anda bir köprü yapıyorlarmış. O yüzden suyu da kesmişler. O köprü bitene kadar tutuyorlar. Sonra tekrardan köprünün inşaatı bittiğinde tekrardan burası eski haline geri gelecek. Adana'ya niye geldiğimizi ben size anlatmak istiyorum. Sürekli Kebap yemeye, ciğer kebap yemeye yemeye, ciğer geldi yemeye Burak. tabii ki ama şöyle bu YouTube maceramızın başından beri sürekli yediğiniz yemekleri paylaşın diyorsunuz. Biz de o konuya bir türlü alışamadık ve bugüne kadar hiç yediklerimizi göstermedik. Başından beri izleyenler bilir. Artık yapalım dedik yani yediklerimizi paylaşalım, o konuya biraz alışalım dedik. Yediğimiz yemekleri de en iyi nerede çekeriz? Adana'da çekeriz diye atladık, Adana'ya geldik. Ben Türkiye'de yaşarken Adana'ya çok geldim. Bayağı kendimi evimde gibi hissettim burada her geldiğimde. Çok doğal bir şehir bir kere. İnsanları çok iyi. Hem şehir hayatı var hem o eski tarih var, tarihi kültürü var. Atatürk bile Adana'dan ayrıldıktan sonra demiş ki ben savaşı kazanacağımı Adana'ya gittikten sonra anladım. Adanalıları tanıdıktan sonra anladım demiş. Atatürk'ün o sözünden sonra bize çok bir şey söylemek düşmez zaten. Adanalıları özetlemiş. Bence şimdi ne yapalım biliyor musun? yapalım? Meşhur öğlen saati şu anda. Öğlen 1. Meşhur şu muzlu sütünü içmeye gidelim. Evet, muzlu
muzlu sütümüzü aldık. Kazım Büfe muzlu sütü yapan yer. En meşhur yer burası. Adana'ya geldiğinizde yapılacak şeylerden bir tanesi muzlu süt. O yüzden deneyebilirsiniz. Biz şimdi gezmeye devam ediyoruz. Ya bu arada bütün sokaklar portakal ağaçlarıyla dolu. Her an Portakal ağacı ve duman altı her yer. mangal Her yer ve mangal. portakal ağacı. Hatta şurada var, bir tane alayım Buğra. Göz hakkı. Mis gibi kokuyor. Neyse, göz hakkı diyoruz biz buna. Gitgide üstümü çıkarıyorum ben. Hava ısındı bu arada. Montla başladık. Eşofmanın üstü, şimdi gömlekle kaldık. Evet, şu an nereye geldik? Amerikan pazarına geldik. Adana'da böyle bir yer varmış, Amerikan pazarı diye. Biz de merak ettik nasıl. Fiyatları merak ediyorum. Acaba Amerika ile nasıl? Yani Amerika'dan gelip Amerikan pazarına gelmek. Gel biraz alışveriş yapalım. Amerika'da bulamadığımız şeyleri buluruz burada belki. Gel, burası Evet. Adana. Burada her şey olabilir. Adana'da bulamadığımız şeyler de olabilir. Gel bakalım ne varmış, ne yokmuş. Hadi bakalım. Ceyda, bayağı Amerika gibi bir yerdeyiz şu anda. Aynen, evimi özledim. Sanki Amerika'da Evet. şu an markete girmiş gibiyim. Fiyatını bildiğin bir şeylere bak bakalım. Fiyat olarak nasıl, farklı mı? Amerika'dan bir farkı yok. Yani benim girdiğim markette ne varsa şu an burada var. Bir de bu arada gerçekten ürünler orijinalmiş. Amerika'dan geliyormuş. Belki bulamadığınız değişik ürünleri ya da kullandığınız ama böyle Amerika'dan birinin gelmesini bekleyebilirsiniz. Ama bence eğer Adana'ya yolunuz düşerse bu Amerikan pazarına uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda Ziyapaşa Caddesi'ndeyiz. Bu solumda gördüğünüz ev eskiden hep Adana'nın zenginleri, ağaları, çiftçileri bu tip evlerde yaşarlarmış Ziyapaşa Caddesi'nde. Ta ki 1980 senesinde apartman yapma furyası başlayana kadar. Bu evin mimarı da Ertuğrul Arf. 10 liranın üzerinde gördüğünüz Cahit Arf'ın erkek kardeşi. Dediğim gibi bütün evler böyleymiş Ziyapaşa Caddesi'nde. Bu Ziyapaşa Caddesi Adana'nın en popüler caddelerinden biri. Bütün kafelerin olduğu, gençliğin olduğu bir cadde. Evlerde balkon içeride. Şimdi artık tabii daha farklı bir ekonomi düşünülüyor. Şu eskiden rahat rahat yaşıyormuş insanlar. Arsa bol, arsalar ucuz. Şimdi buranın parkına geldik. Çok güzel bir park. Vallahi havanın güzel olması da o kadar mutlu etti ki beni. Üşümeden de bunu yapıyoruz. O yüzden keyifli oluyor. Ceketimin içi koluna atar mısın lütfen? Sen Külhan Bey mi oldun, Adana'ya geldin ha? Ceketi böyle yürümek. Ama göstermen lazım ama. Ceketi böyle yürümek ne? Bu sen kendi hanıma mı zannediyorsun? Hey hey. Adana'da bir havalara girdin. Arkamda yine Atatürk heykeli var ve bir Çanakkale'de şehit düşmüş bir askerin heykeli var. Buraya gelmişken bir konu anlatmak istiyorum. Hepimizin bildiği bir kelime vardır. Adanalı yık, Allah'ın adamı yık. Bu aslında Adana'da yaşamayanlar için veya bu konuyu bilmeyenler için biraz garip bir söz gibi gelebilir. Ve Adanalıların çok kullandığı bir söz bu. Bunun nereden geldiğini merak ediyordum. Biraz baktım ve Çanakkale Savaşı'nda Adanalıların olduğu cephede kendi cephelerinin önüne mavi bir işaret çekmişler ve belli olsunlar diye. Karşı tarafta Anzaklar ve İngilizlerin olduğu cepheye onların askerlerini öldürüp düşmanlar askerlerini geri atıyorlarmış. Ve kahramanca 900'e yakın askerimiz şehit olmuş Adanalıların cephesinde. Ve o kadar kahramanca savaşmışlar ki İngilizler o cepheye gitmeyin, onlar Tanrı'nın adamları demişler. Ve bu söz yaygınlaşa Allah'ın adamlarına gelmiş ve Adana'da o yüzden Adanalı yık, Allah'ın adamı yık sözü yaygın bir hale gelmiş. Yani aslında bunun gelmesi kahramanca savaştıkları için ve daha sonra o bayıra da Adanalılar Bayırı diye isim koymuşlar. Böyle bir hikayesi var. Ben de bunu yeni öğrendim. Çok hoşuma gitti hikaye. Yani nereden geldiğini bilmiyordum ama dediğim gibi Adanalı çok arkadaşım olduğu için çok fazla duyduğum bir cümleydi. O demek ki olayı buymuş. Şimdi çok güzel bir restorana geldik. Ama restorana girmeden önce size manzarasını göstermek istedim. Çünkü çok güzel bir manzarası var. Gördüğünüz üzere Baraj Gölü. Gölün etrafında bir sürü restoranlar, kahvaltı yerleri. Adana'nın meşhur bici bicisi de var. Onu da bir ara eğer fırsat bulursak yiyeceğiz arkadaşlar. Bici biciyi zaten belki çoğunuz da biliyordur, bilmiyorum ama buzun üstüne meyveli şurup döküyorlar ya da reçel koyuyorsunuz. O şekilde yapılan bir şey. Selamünaleyküm. Akşam yemeğine geldik. Onbaşılar restoranına geldik. Burada kebap yapacağız. Yani Burak kebap yapacak ustalarımızla beraber. Onlar bize nasıl yapıldığını, püf noktalarının hepsini bize anlatacaklar. O yüzden Levent Usta ile Vahit Usta yanımızda. Adımı da yazmışlar, sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Güzel bir masa hazırlamışlar bizler için. Evet. O yüzden şimdi sizden püf noktalarını dinleyeceğiz. Evet. Etlerin. Adana kebabı deyince erkek
koyun eti akla gelir. Adana kebabı %10 kuyruk yağı koyuyoruz. Özelliği şu, elle çekiyoruz. Makineyle çekildiği zaman Adana kebabı olmaz. Zırhla çekilmezse etler piştiği zaman erir, su gibi olur, ocakta dökülür. Sen et yemeyi seviyorsun ya, evde de yapıyorsun. Benim için en heyecanlı bölüm burası oldu. Ben şu anda bunları böyle alıp yiyebilirim buradan yani o kadar. Güzel kokular geliyor tabii. Ne güzel. Tamam o zaman Burak Tamam, sen... başlayabiliriz. Ay pardon. Başlayabiliriz. Sen Hazırsanız yapmayacaksın. başlayabiliriz. Ben sebze doğrayayım. Ama seninki sebze yapacaksın. Tamam ben size sebze doğrayayım. Burak Bey. Burak. Şimdi bu zırhlanın olayı Şeyden. iki elimizle bu sol. Ben solağım, sen Ben de sağda. solağım, ben de solağım. Burak da. Tam Ben de ekili- solağım, tamam. ekiliği vurdu. Tamam, ben artık burada işe başlayabilirim ama. Şimdi bu sabit duruyor. Doğru. Tamam. Bu da kayıyor. Bak bu direksiyon görevi görüyor tabii. Hatta bunu da böyle daha bir kolay yapmak istiyorsan hır, kayır, hır, kayır diye yaparsan kolay olur. Tamam, bakalım. Hadi yap Önce bir bakalım. boşta deneyeceğim. Tabii. Bu, değil mi? Şu sabit efendim, bu kayıyor. Tamam. Böyle okey. Aynen. Sen eskiden kebapçıydın galiba. Ben yemeği seviyorum. O yüzden Tamam. iyisi olsun diye iyi dinlerim. Güzel yemek istiyorsan güzel kıy. Tamam. Hadi bakalım. Parola bu. Şeyler de duruyor. Tamam. Hocam siz de yapın Süper. Hadi. isterseniz. Unuttuğum bir şey var. O nasıl? Unuttuğum bir şey ne var? Fışfışka içi var. Burak'cığım hadi bakalım. Onu bilerek Şey- yapmıyorum. Ceyda konuştuğu için yapıyorum. Ustamız da yapıyor. Hadi bakalım. Ustamızla yarışabilir miyiz? Tabii sen daha güzel yap. Aynen. Bu videodan sonra ben artık aç kalmam. Şimdi en güzeli ne biliyor musun? Sakin yapıyorsun, dağıtmıyorsun. Olayı bitirdin. Öyle mi? Evet. Adana kebabı müzikle yapılır, müzikle yenilir. Şöyle bir ter atayım mı içine? Bir şey söyleyeceğim yani biliyorum Adana'dayım ve bir şu an ocak başındayım restoran olarak ama duydum ki bana da bir vegan lahmacun yaparsınız. Tabii. Vegan lahmacun mu var burada? Var. Abi onbaşılarda vegan lahmacunun mucidi Vahid Usta'dır. Vay. Tamam. Ben de lahmacunu o şekilde yiyeceğim. Zor bölüme geçtim ben. Bak şimdi tuttu. Onu birazdan yaparsın. Sen şuradan bir tırnak yap. Öyle. Böyle. Hadi Burak. Daha dur. Aa, elinize sağlık. Tuz atıyorsun. Şu dik. Yiyecek. Tamam. Az olma. Şu alttan vuruyor, bu üstten Biraz vuruyor. daha Bu da böyle nakışa. Burak daha eğitim aşamasında hala. Yani çok Evet. öyle zor ne yapıyor? Ya elimin ayarı da alıştı şu anda. Burak'cığım. Çok zor Ceyda. Ben yapayım mı? Yap. Öyle gider. Gayet güzel. Şişi de çevir. Biraz hızlı yapınca o bozuluyor iş. Yapmam. Biraz gel. Bunlardan gizli yapmış olalım. Tamam. Güzel. Bak işte yapıyorum. Eli biraz suya batır. Gördün mü? Ama doğru sistemle yapmıyorsun. Hayır ama yaptım mı Bak yaptım. parmağım sabit bunlar olmayacak. Tamam ama yaptım mı? bakıyorum. Yaptım. Evet, çok güzel. Yani kadının kendi, erkeği yendi. O her zaman öyle. Ona yapacak. Ona bir şey yok. Evet şimdi hazırladık etlerimizi. Sularımızla beraber pişireceğiz. Buğra herhalde artık sabırsızlanıyorsundur. Şey okulda bayram. Bu arada ustamız etleri alıyor. Tamam. Burada pidelere yağını bastırıyor. Tadı geçsin diye. Sonra üstlerine koyacaksınız galiba değil mi? Ekmeklere pişireceksiniz ama öncelikle pidelere yağına geçsin diye yapıyor. Nerede? Dur Buğra'cığım. Allah Allah. Eskiden mi kebap? Yok, böyle atma. Hayır, şöyle yavaş yavaş. Ha yavaş mı koyayım? Evet. Böyle. Kaplar dökülmez. Aa tamam. Tabii sallandığı zaman şey olur. Kebaplar düşüyor. Çünkü el kıyması yaptığımız için Ekmekleri alabilirsin şimdi. Ucuna kaydırarak. Yok kağıtları çevir. Buraya tahtaya indi. Onu da alıver. Şimdi şişlerin hepsini çevir. Şişlerin hepsini çevir. hem önü hem arkası pişiyor. Ekmekler aynı şekilde şu yüzde. Yani iki taraflı pişmiş Evet. oluyor. Çok sıcak. Kolay değil Ceyda. Gerçekten çok sıcak şu anda. Kağıtlarınız pişti. Pişti mi? Tamam. Bu şimdi Şişi buraya koy. Evet, bir tabağa sil. dakika. Buraya koydum. Evet. Bastırmadan yap. Eliniz yanmıyor mu? Şu ekmeği- Yanmaz, ekmeği koy. sizin de yanmaz. Bastırma, çek hızlı çek. 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 Bak
Yaptım. Şunu da çek. Şimdi artık öğrendim nasıl yapacağını. Tamam artık Tamam. öğrendim. Bastırma. Sadece elini koy. Hızlı. Bak bak bak. Oh maşallah. İçten çıkan Bir de sen çek abi. Tamam çekeyim hocam. Hadi bunu da sen yap Burak. Burak. Gel, araya gel. Bak görüyor musun? Süper. Burak kesin elini yakar. O zaman yaptık biz bu işi ya. Evet alkışlıyoruz. Evet benim vegan lahmacunum geldi. Şimdi onu yiyeceğim. Tadına bakmak istiyorum onunla. Valla çok güzel. Ben Vermiyor dedi. Lahmacunum vermiyor. Bugün de iyi alıştım elle beslenmeye. Ama çok güzel. Gerçekten lahmacun muhteşem. Vegan lahmacun. Tatlılarımız geldi artık. Bunlardan bir problemi yok herhalde. Bunlardan bir Et değdirmeye falan filan bir sorun yok değil mi? problemim yok. Bunlardan Tatlı da yiyebilirim. sevmiyorsun ama. Yani Evet. burayla ilgili hiçbir şey yok. Bir lahmacunu sevdim. Tatlı yiyorum. Çok az yiyorum. Evet. Taş kadayıfı. Halka tatlısı. Başka bir ismi daha var. Onu ama bilen bilir. Aman. Eşeğden hayır asla. Bu da lokma. Bu da lokma. Hadi bakalım deneyelim Ceyda'cığım. Gel. Güzel. Sanki lokmaya da benziyor tadı. Bunu pankek gibi açıp sonra içine cevizini koyup kapatıyorlarmış. Çok güzel. Dışının sertliği çok iyi. İçi yumuşak, dışı sert. Evet, İlk defa muhteşem. deniyorum hayatımda. Bunu alıyorum tabağıma. Al bakalım. Tatlar da çok güzel. Çok iyiymiş. Evet bu akşam bayağı yedik. Konuşacak dermanım kalmadı. Nefes alamıyorum. Yarın nereye gidiyoruz? Tarsus'a gidiyoruz. Gidiyoruz. Orada değişik şeyler gösterecekler bize. Yarın orada görüşürüz. Pambığım nereye gidiyorsun? Ne diyorsun? Ballı pisküvitim. Burak ne diyorsun? Kızım bizi buralarda malamat etme. Adanalı yık, Allah'ın adamı yık. Burada böyle. Malamat etme bizi buralarda. Bir şey söyleyeceğim. Temiz hava çarptı Ha? galiba. Yo Adana'da yık. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz ne? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Neredeyiz? Neyse bir an. Pisküvitim. Biz şu anda Tarsus bölgesindeyiz. Taşkuyu mağarasına geldik. Burası 2006 yılında karayolları çalışması yapılırken bulunmuş. İçinde sarkıtlar, sütunlar yani çok fazla bir bileşenlerden dolayı oluşan bir mağara olmuş ve gerçekten 2006 yılında bulunmuş. O yüzden çok merak ediyorum. Şimdi onun içine gireceğiz ve gezeceğiz. Mağaraya gidiyoruz, içeride görüşürük. Şimdi mağaranın içine geldik. Of acayip ne var bak. Oo, bu ne ya? anda. Bakar mısın? Bayağı ineceğiz yerin altına. Evet, her yukarı çıkan nefes nefese çıkıyor yukarıya. İnanılmaz bir yapı var ya. Yerin altında. Daha düşünün bu kadar yol indik. Daha hala bir yer. Giriş diyor buradan giriş. Ama şu bölgede mağara incileri var. Herhalde şunlara mı inci deniyor? Evet. Bak şöyle küçük küçük böyle küçük kaya parçaları var bak gri. Daha önce hiç böyle bir yere girmemiştim. Yani Meksika'da falan da bu tip oluşumlardan çok var. Hatta içine girip yüzebiliyorsunuz da ama bu kadar büyüğünü daha önce hiç görmedim. Ben Kapadokya'da girdim. Kapadokya'da çok böyle yerler var. Yerin altında. Ama yeraltı mağaraları. aynı şey olmayabilir. Sakın buraya gelip inci falan toplamaya çalışmayın. Tarihi yer burası. Bu taşlara flaş tuttuğunuzda fosfor rengi olarak parlıyormuş ama flaş açmak yasak diyorlar. Ama çok da merak ediyorum şu anda. Ama yapmayacağım yasak olduğu için zarar vermek istemiyorum. O şekilde yazılıyor. Geliyoruz, görüyoruz, keşfediyoruz. Yani Veni Vidi Vici'nin Adanacısı. Çok etkileyici bir mağaraya geldik, keşfettik. Böyle bir yeri görmekten çok mutlu olduk. Ama aynı zamanda da böyle bir yerin bu kadar boş olmasından da çok üzüldük. Evet. Yani Meksika'da var bu tip yerler. Bunun 1/4, 10'da yerlerde otobüsler sıralar bekliyor. Binlerce insan sıra bekliyor içeriye girmek için. Burası hepsinden çok, ya bugüne kadar girdiğim mağaraların hepsinden çok daha fazla etkileyici. Bir tek biz vardık gezen, bir aile daha vardı veya 2 aile daha vardı. Yani
Bunu nasıl tanıtamıyoruz? Bu kadar güzel tarihimiz var, bu kadar güzel işte yeraltı zenginliği, yerüstü zenginliği, her şey var. Bu tip bir yerde burada sıralar olması lazım, otobüsler olması lazım. O kadar etkilendim ki çıkmak istemedim. Yani nemden evet ama yani çok güzel. Lütfen buraları düzgün tanıtalım. Yani biz zaten elimizden geldiği kadar sözlü olarak yurt dışında yaşayan bütün Türkler anlatıyor ülkesini ama bizim eforlarımız yetmez. Bunları böyle videolarla, tanıtımlarla bir şekilde ve bütçelerle tanıtmamız lazım. Şimdi Tarsus Şelalesi'ne geldik. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara var arkamda. Burası Bizans döneminde Justinian tarafından kente su basmasın diye yaptırılmış ve daha sonralardan yani sular çekildiğinde antik mezarlar varmış. Çoğu görünüyormuş bu mezarların. Şu anda tabii biz göremedik. Toroslardan geliyor bu su. Hem huzur verici hem de çok güzel bir yer. Evet, biz Kleopatra Kapısı'na geldik. Eski Tarsus surlarından kalan tek yapı. Eski dönemde burası suyla doluymuş ama tabii daha sonralar sular çekilmiş, kentsel bir yaşam haline gelmiş. Ama şöyle bir rivayet var. Bu arkamda gördüğünüz Kleopatra Kapısı, Kleopatra yıllar önce ilk buradan ayak basmış Tarsus'a. O yüzden de buranın adı Kleopatra Kapısı olmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer Sezar Kleopatra'yı görmeye buraya gelseydi, Adana Tarsus bölgesine gelseydi o meşhur Veni Vidi Vici lafı yerine muhtemelen geliyorum, görüyorum, yeniyorum derdi diye düşünüyorum. Adanalı Sezar olurdu. Bir şey söyleyeceğim. Bunu nasıl oradan buraya getirdin yani? Nasıl yani? Kleopatra deyince sen aklıma o geldi. Sen bu Adana'ya çok alıştın ya. Burada Adana'da falan yaşamayı... Bak ama bir şey güzel bir film fikri Adanalı Sezar. Belki o zaman Sezar salatası olmazdı da Sezar kebabı olurdu yani. Burada Kleopatra gelmiş madem. Bir şey söyleyeceğim. Sezar salatanın Sezar'la ne alakası? Yok ama yani ne, isim işte yani. Öyle isimler. Bizimkiler isim verirdi ondan sonra, anladın mı? Sezar kebabı. Tabii Sezar kebabı derlerdi ama bak bu bir şey diyeceğim. Bu iyi bir film olabilir. Adanalı Sezar. Kleopatra'yı buraya görmeye geliyor, yerleşiyor. Adana aksanıyla konuşuyor falan böyle. Hadi gidek mi? Adana'ya gidek mi falan. Yani bir tarihi nasıl katledilir? Burada size açıklamış oldu. Evet, Tarsus'ta St. Paul Kilisesi'ndeyiz. Aziz Paul Kilisesi'ndeyiz. Oldukça sade bir kilise burası. Çok eski yıllarda yapıldığı için 1850-1860 yıllarında yapıldığı düşünülüyor. Aziz Paul Tarsus'ta dünyaya geliyor. Aslında bir Musevi ailenin, çok koyu bir Musevi ailenin oğlu olarak dünyaya geliyor. Kudüs'te üniversite eğitimi, bugünkü tabiriyle üniversite eğitimi almaya gönderiliyor ve orada savcı oluyor ve yeni Hristiyan olmuş insanları yargılamakla görevlendiriliyor aslında ve bir Şam seyahatinde rivayete göre Hz. İsa'nın silüetini görüyor ve Hristiyan oluyor. Hz. İsa ona Hristiyanlığı yayma görevinin verildiğini söylüyor ve Kudüs'e geri döndüğü zaman artık Hristiyan olarak geri dönüyor ve bu sefer ne Hristiyanlar ne Museviler tarafından kabul görüyor. Fakat şöyle de bir şey var. Hristiyanlığın yayılmasında Hz. İsa'dan sonra en büyük ikinci insan olarak adlandırılıyor. O yüzden bu kiliseye dünyanın her yerinden Hristiyanlar gelip ibadetlerini yapıyorlar ve İncil'de de 11 yerde Tarsuslu Aziz Paul diye de ismi geçiyormuş. Aslında çok önemli bir kilise, yani Hristiyanlar için çok önemli, ülkemiz için çok önemli. Burada böyle bir şeyin olması. Evet, şu anda makamı Daniel Camisi'ndeyiz. Daniel Kudüs'te dünyaya geliyor. Orada doğup büyüyor. İsrailoğullarından ve çok genç yaşta kendisine peygamberlik veriliyor. Daha sonra Babil Kralı Kudüs'ü işgal ettiğinde esir düşüyor ve çok acılar çekildiği bir süreç yaşıyor. Babil Kralı öldükten sonra da esiraretten kurtuluyor. Kudüs'e geri dönüyor ve kendisine görev verildiği üzere Tarsus'a geliyor ve burada yaşanan kuraklıktan dolayı Tarsus'a gelip yağmur duası okuması için buraya geliyor ve Tarsus'ta da vefat ediyor. Şu anda onun yaşadığı yerin kalıntıları var ve aynı zamanda burası bir ibadethane. Çok etkileyici bir yer.
Tarsus evlerinin arasından geçiyoruz. Zaman sanki burada durmuş gibi Ceyda. Bakar mısınız şu sokağın güzelliğine? Bazılarında yaşam var. İçlerini gerçekten çok merak ediyorum. Restorasyon yapılıyor bazılarında. Umarım tarihe saygı duyularak restorasyon yapılıyordur. Genelde insanlar işte geldiklerinde Adana'ya gidelim, Mersin'e gidelim. Bu şekilde hani popüler kısım olarak o şekilde yöneldiği için. Ama asıl Tarsus görülmesi gereken bir yer bence. Asıl değil de buranın da görülmesi lazım. Yani- Hepsinin görün yani zaman varsa. Hepsini ama bence Tarsus'u biraz daha ön plana çıkarmamız gerekiyor. Evet, St. Paul kuyusuna geldik. Buraya her sene... Bak bardak koymuşlar, tasla su var. Acaba içiliyor? Ceyda, buraya her sene Hristiyanlar gelip belirli dönemlerde buradan su alıp götürüyorlarmış. Kuyunun suyu hala aktif bir şekilde devam ediyormuş. Tarsus'a özel mamulcü Mümin Usta'nın yerindeyiz. Böyle çok güzel bir tatlısı var. Tam ne oluyor bu? Dışı irmik, içi ceviz. Dışı irmik, içi ceviz. O zaman buradan bir tane alıp yiyebilir miyim? Tabii ki. Çok güzel. Değil mi? Pudra şekerini dökmezseniz eğer üstüne tatlı yiyorsunuz ama öyle tatlı değil. Çok güzel, çok böyle tadında. Bayıldım. Ne yiyorsun Ceyda? Kireçte bal kabağı. Çok severim. Sokak lezzeti ise sokak lezzetinin kralı işte bak. Arabada. Murat, sen de bunu çok seviyorsun. Güzel. Ben bayılırım ona. Benim anlattığım hikayeleri hep çok seviyorsunuz. Sami abi de videonun başında bahsettiğim en yakın arkadaşlarımdan biri dediğim Turan'ın babası. Bizim çok beraber seyahatlerimiz oldu. Biz üniversitedeyken de Turan'la beraberdik. Sürekli bizi ziyarete gelirdi. Hem güzel anılarımız var hem de Sami abi de benim gibi çok böyle hikaye anlatmayı sever. Yaşayarak anlatır ve tabii bu bölgelerden olduğu için burayla ilgili çok fazla hatırası bir bilgisi var. Ben de rica ettim, Sami abi Adana ile ilgili bize bir bilgi verir misin dedim. Ve hikaye anlatmayı da bildiğini sevdiğim için bir Pamuk'la ilgili bana bir hikaye anlattı. Kendisinden rica ettim size anlatsın diye. Buyurun Sami abi siz. Valla Buğra'cığım tekrar hoş geldiniz bir kere. Çok teşekkür ederiz. Adana deyince seni de Amerika'dan tanıdığım için Adana ile Amerika'nın bir bağlantısını zihnimde kurdum. Ne olabilir diye. Biliyorsunuz Amerika ile Adana'nın bağlantısında Adana'nın pamuk üretimindeki rolü ve bundan dolayı büyük bir zenginliği var biliyorsun. Yani bu zenginlik nereden gelmiş? Nereden bu pamuk işi olmuş? Biliyorsunuz 1861 yılında Amerika'da bir iç savaş çıkıyor. Kuzey-Güney Savaşı. O savaşın nedenlerinden biri de zaten orada Mississippi Vadisi'nde, yani Mississippi Nehri'nin kenarlarında üretilen pamuklar. Bu pamukları kim alıyor? İngilizler alıyor. Çünkü o zaman 1800'lü yıllarda İngiltere'de bir sanayi devrimi var ve tekstil sektörü gelişiyor ve kaynak Amerika, pamuk kaynağı. Ve bu dönemde İngilizler krize giriyor. Niye? Pamuk ekilemiyor savaştan dolayı. Büyük tabii ölümler var, savaş var. İngilizler düşünüyorlar, taşınıyorlar. Ya bunu nasıl çözebiliriz diye. Osmanlı toprağı olan işte o zaman Adana, gene Osmanlı toprağı olan Mısır'a gidiyorlar, inceliyorlar. Buralarda pamuk ekilebileceğini görüyorlar ve dolayısıyla burada pamuk işi başlıyor. Çukurova bir bataklık o zaman. Yani nehrin alüvyonlarıyla oluşmuş bir bataklığı düşün. Buralarda işte kanallar yapılıyor, ıslah ediliyor filan. 6 milyon dönüm bir alan oluşuyor. O zaman oradaki savaşın buraya ciddi bir pozitif etkisi oluyor. Orada bir savaş oluyor. Dolayısıyla burayı tetikliyor. Yani dünyanın bir ucu aslında Amerika'yı düşünürseniz hani Adana ile mukayesesini. İklim benzerliği var o zaman. Çok benzerliği var tabii ki. Dolayısıyla bundan dolayı da Güneydoğu'dan müthiş bir göç Adana'ya geliyor. Neden? Çünkü pamuğun çapası var, toplama olayı var. O zamanlar tabii makineler yoktu, toplama makineleri Tamamen yoktu. iş gücü, el gücü. Tamamen iş gücü. Ve gelen insanlar burada yerleşiyorlar. Onun için Adana'nın mesela nüfusunun 1/3 Güneydoğu kökenlidir. Çok teşekkür ederim Sami abi. Biz çok de her çok yeri mutlu olduk gezdik sizleri burada sayenizde. görmekten. Süper bir seyahat oldu bizim için. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi Buğra'nın üniversiteden arkadaş olan Nermin'in yerindeyiz. Çok güzel sirke yapıyor, zeytinyağı yapıyor, işte kuru meyveler yapıyor. Şöyle size tadımlarım var. Burada yağ ile birleştirilmiş nasıl böyle şamandıra yapılarak hani salatada nasıl bir lezzet olduğunu gösterebileceğim bir tadımım var. Bir de içim olarak tadımımız var. İçimde seni zorlamaktan emin değilim ama neden? Hani Ceyda içiyor ama. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz üniversite arkadaşıyız. Çok da eski. Üniversiteden öncesine dayanıyor. Biz 5-6 yaşından beri arkadaşız aslında. Hem Nermin'le hem abisi Turan'la. Ama söyledim bak beğenmezsem dedim doğruyu söylerim. Hiç öyle çünkü marka tanıtımı yapmıyoruz. Biz lezzet
lezzet tanıtımı yapmaya geldik buraya. Eğer beğenmezsem bir daha söylüyorum. Herkesin de beğenmezsem söylerim. Hiç bunun şeyi yok yani. Yumuşak bir sirkeyle başlayalım. Aynen. Çok keskin bir şey verme bana. Sirkeden öte probiyotik bir içecek gibi. Yani çocuklarınıza kendinize çok rahatlıkla içebileceğiniz, sadece suyunuzu tatlandırmak, sodanızı tatlandırmak için bile kullanabileceğiniz bir sirke. İçiyorum. Lütfen. Güzel, ben seviyorum. Yani ben bütün sirke... çok rahatlıkla. Hiç sirke gibi değil. Evet, çünkü yani probiyotik bir içecek gibi çok aslında iyi. yani o çilek sirkemiz. Elma sirkemiz gene aynı şekilde, bu çok yumuşak içim. Her şeyin fazlası zararlı ama sirke için mideye zararlı diyorlar ama doğal fermente sirke aslında mideye zararlı değil. Ay, çok güzel. Tabii ayarında içmek genelde zararlı değil deyip hani Şişelerce de içmeyeceğiz. Yani bir kaşık. Bunların özel yani mesela normalde atıyorum piyaza koyulan sirke falan normal sirke. Yani ben anlamam hangi sirke nedir ama çok sert geliyor bana sirke endüstriyel normalde. sirke var, bir de doğal fermente sirke var. Yani o endüstriyel sirke de çok kullanılan ve tercih edilen, turşular yapılan. Bu tamamen doğal bir ürün, natürel bir ürün. Gayet normal meyve suyundan hallice bir şey. Reçel de yaptın galiba. Reçel Evet. yoktu. Reçel, evet. 3 çeşit reçel yaptık. Ben reçel konusunda tek yediğim reçel benim vişne reçeli. Ve anneannemin reçeli yerim. Başka hiçbir şekilde vişne reçeli yemem. Şu an anneannemin tadını aldım. Muhteşem güzelmiş vişne reçeli. Amacımız da oydu kesinlikle. İnanılmaz Geleneksel güzel. ev reçeli. Yani %80 oranında meyve var. Sadece meyve öne çıkan. Burası meyve işleme tesisi. Her zaman önceliğimiz meyvenin tadını almanızdır. Az önce biz tadına baktık. Bu erikti galiba. Erik, Bu da mandalina, çilek. Bu çilek pestili, mandalina ve erik pestili. Ben çok sevdim çünkü öncelikle telle yedirebileceğim kıvamda. Yani siz de çocuklarınıza böyle yumuşak şekerler yedirmeyi sevmiyorsanız, ki benim zaten tercihim Ama değil. sağlıklı, içindekiler belli olan bir ürün açıkçası. Hani. Aynen, çocuklara yedirebilirsiniz. Yani tercih ederseniz ben tercih ediyorum. O yüzden buradan da alıp götüreceğim Talya için. Valla çok güzel sunum oldu yani. Adanın da böyle kebap dışı güzellikleri var. Çok teşekkürler. Bir dahakine bekliyoruz. Biz de Amerika'ya eşyalarla beraber. Evet, biz de sizi bekliyoruz. Evet, biz de sizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, gezdik, gördük, bol bol yedik. Şimdi artık eve dönüş vakti. Uçağımıza gidiyoruz. Çok güzel bir gezi oldu bizim için Adana. Yani daha önce gelmiştim Adana'ya. Hatta 1 ay kaldım ama bu kadar gezmemiştim Adana'da. Sen ne düşünüyorsun? Ben de hep yani videoda bahsediyorum. Adana'yı gerçekten çok seviyorum. Ben de hep iş için geldiğim için ben de bu kadar gezemedim. Tabii ki restoranlarına falan gitmiştim ama şimdi Adana'da yaşayan aile dostlarımızla gezince tabii ki de çok daha keyifliydi. Hem uzun süredir görüşemiyorduk zaten. Ve bu videoda beraber bir karar verdik zaten. Mutlaka Türkiye'deki başka şehirlere de gideceğiz, gezeceğiz. Evet. Genelde bu yeme odaklı şehirler olacak benim sayemde. Etli olan, yemekli olan şehirlere gideriz büyük ihtimalle. Süper keyif aldık. Umarım izlerken siz de aynı keyif almışsınızdır. O zaman ne yapıyoruz? Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Üye olmayı unutmayın. Bize bol bol kalpler gönderin. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.